Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem çok güzel, yapılışı da oldukça kolay bir 5 diş patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Toz pembe tonlarında. Şişlerimiz hanımlar 3 numara 5 şiş. Hemen modelimi göstereceğim. Buyurun hanımlar. Modelimiz bu şekilde. Boğazlı bir patik yaptım. Deseni çok güzel hanımlar. Hemen yakından göstereyim modelimizi. Bu şekilde çok güzel, çok şık bir model oldu. Patiğe çok yakıştı. Yapılışı da gerçekten çok kolay hanımlar bu modelin. Patiğimizin tabanı, kenarları bu şekilde. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Ben patiğime her zaman olduğu gibi burundan 12 ilmek olarak başladım hanımlar. Bu şekilde 12 adet ilmeğimizi atacağız. Ben bu başlama tekniğini hemen hemen bütün 5 diş patik videolarımda detaylı olarak anlattım. Şimdi sil baştan yeniden gösteriyorum. Sebebi şu. Bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 diş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinize dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Bu şekilde ilmeklerimizi attık. Sayalım kaç ilmeğimiz olmuş. 3, 6, 9, 12 ilmeğimiz olmuş. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde bakın arka yüzdeyiz. Diğer şıma alıyorum ve örmeye başlayacağım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğumuz için diğer ilmeklerimi sırası ile ters olarak örüyorum. ...12 ilmeğimizin hepsini ters örüyoruz ilk sıramızda. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyoruz hanımlar. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Burada tamamen artık bundan sonra düz örgü uygulaması yapacağız. Burun kısmında ve 5 şişe de geçeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak öreceğim. İkinci ilmeğimi ördüm. Üçüncü ilmeğim 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar iki şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hanımlar hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerden buralardan ilmekler çıkaracağız. 3. şişimize takacağız ilmeklerimizi. Hemen ilk ilmeğimi şu kenardan çıkaracağım. Bakın hanımlar hemen buradan. İlmeğin iki kanadına birden girerek buradan şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. Sırasıyla hanımlar başlangıç yerlerine girerek ilmek çıkaracağız. Başlangıç yerlerimiz biraz sık olduğu için ben tığ yardımıyla ilmek çıkaracağım buralardan. Şu ikinci ilmeğim. Şu üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü. Beşinci. Şu da altıncı ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Bakın başlangıç yerlerine girerek şöyle ilmekler çıkarıyoruz hanımlar. Birinci ilmeğimiz 2, 3, 4, şu 5. ilmeğim. Şu kenara da girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. Biraz zor olacak orası. Hemen tığımdan yardım alarak ilmeğimi çıkartıp şişime taktım. Böylece 4 şişimde de 6'şar tane ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım, örmeye başlayacağım. Hanımlar bir sıra boyunca 4 şişimizdeki 6 ilmeğimizi de düz olarak öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Şimdi 2. şişimdeki ilmeklerimi örüyorum. Bir sıra böyle düz olarak ilmekleri örüyoruz. Bu şekilde. 3. şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz öreceğim. Dördüncü şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de düz öreceğim. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz. Böyle dönerek patiğimiz örülüyor hanımlar. 5 şiş patiğimiz dolana dolana yapıyoruz. Evet. Bir sıra boyunca ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi artırma zamanı. Patik burnumuza şöyle baktığımız anda artırma işlemini bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz hanımlar. Şimdi ilk şişimdeyim. Kenarımız hemen bu sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. 2 ilmek örüyorum. Hemen ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum.
Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. İkinci şişime geldim. Baktığımız anda kenar sol tarafa düşüyor. Burada da son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Üçüncü şişime geldim. Burada da kenarımız hemen bu sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şuradaki ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Diğer ilmeklerim yine düz örülüyor. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenarımız hanımlar bakın sol tarafta kenarda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım. Bakın burada sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 7'şer tane ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık hanımlar. Şimdi bir sıra artırma yapmıştık. Bu sıramızda artırma yapmayacağız. 4 şişimizdeki 7 ilmeğimizi de bir sıra boyunca düz olarak öreceğiz. Yani bir sıra artırma var, bir sıra ilmekler düz örülüyor. Bunun sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de ördüm. 3 ve 4. şişlerimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırma yapıyoruz hanımlar. Bir sıra boyunca ilmeklerimizi düz ördük. Şimdi tekrardan artırma zamanı. İlk şişimdeyim hanımlar. Kenarımız başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geçtim şimdi. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Yine sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi ördüm. Diğer 2 ilmeğimi de düz örüyorum. İkinci şişimde de 8 ilmeğim oldu. Üçüncüye geldim. Kenar hemen başta sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi öreceğim. Şu birinci ilmeğim, şu 2. Hemen ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Diğer ilmeklerim düz olarak örülüyor. 4. ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenarımız hanımlar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 8 ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırdık. Şimdi bir sıra artırdığımız için bu sıra ilmekleri artırma yapmadan düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Sonra düz öreceğiz, artıracağız. Hani bu şekilde devam edecek. Hanımlar ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Modelimi kurdum. Modelimize bakın tam denk geldi. Dileyen 15'er ilmek de yapabilir. Model yine aynı sığacaktır. Fakat tek renk bir model olması itibariyle de ayağı rahat oluyor. Örerken bunu da göz önünde bulunduralım. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Sonra birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modelime geçeceğim. Hanımlar modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Her 4 sırada bir modelimizi tekrar ediyoruz. Şimdi modelimizin 1. sırasındayız hanımlar. Sadece ön yüze model kurulumu yapıyoruz. Tabanları düz öreceğiz. Kenardaki ilk ilmeğimi ters örüyorum. Bu ters ilmeklerimiz model arası için kullandığımız bakın buralardaki ilmekler. Model bitene kadar bu ters ilmekler ters örülecek. Bir ilmek ters ördüm. 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir ilmek ters ördüm. 5 ilmek düz ördüm. Şimdi hanımlar bu sağ ve en sağda ve en sol kenarda birer tane ters var. Bu aralardaki modellerin aralarında da 2'şer tane ters var. Şimdi 2 ilmek ters örüyorum. Yeniden 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. 2 tane ters örüyorum. 1, İkinci şişimden devam ediyorum. Şurada ikinci ters ilmeğim. Yanına 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2,
3, 4, 5. 2 ilmek ters örüyorum. 5 ilmek düz. 2, 3, 4, 5. Bir tane son kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Modelimizin hanımlar ilk sırasını yaptık. Şimdi tabana geçtim. Patiğimizin taban bölümünde hiçbir işlem yok hanımlar. Tabanda ilmeklerimizi normal düz olarak örüyoruz. Tabanımdaki diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Tekrar ön yüze geldik hanımlar. Ön yüzde yapacağımız işlem şu modelimizin ikinci sırası. Ters ilmeklerimiz yine ters örülecek. Kenardaki bir ters ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi hanımlar 5 tane ilmeğimiz vardı. Bakın ilkini ördüm. Bir tane artırma yapıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Bir tane artırma yaptım. Üçüncüyü ördüm. Bir artırdım. Dördüncüyü ördüm. Bir artırdım ve beşinciyi ördüm. 5 tane düz ilmeklerimizin arasında birer tane artırma yapıyoruz. Burada maksat ilmekleri çoğaltmak değil, ilmek boylarını uzatmak, ilmekleri genişletmek. Aradaki 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. Yine sıradaki 5 düz ilmeğime geldim. Hepsinin arasında birer tane artırma yapacağım. Bakın ilkini ördüm, artırdım. İkinciyi ördüm, artırdım. Üçüncüyü ördüm, artırdım. Dördüncüyü ördüm, artırdım. Beşinciyi ördüm. Sonrasında beşinciden sonra bakın 2 ilmek tersim var. Bir, ikinci şişimden devam edeceğim. Şu da ikinci ters ilmeğim. Yeniden 5 düz ilmeğim var. Bakın birincisini ördüm, artırdım. İkinciyi ördüm, artırdım. Üçüncüyü ördüm, artırdım. Dördüncüyü ördüm, artırdım. Beşinciyi ördüm. Arada 2 tane tersim var. Tekrardan 5 düz ilmeğim var. İlkini ördüm, artırdım. İkinciyi ördüm, artırdım. Üçüncüyü ördüm, artırdım. Dördüncüyü ördüm, artırdım. Beşinciyi de örüyorum. Hemen yanındaki bir ters ilmeğimi ters olarak ördüm hanımlar. Hanımlar şimdi patiğimizin tabanını düz olarak örelim ve gelelim. Tabanımızı düz ördüm geldim hanımlar, yeniden ön yüzde ve modelimizin 3. sırasındayız. Kenardaki bir ters ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi ilmekleri açacağız hanımlar. Bakın ilk düz ilmeğimi aldım. Bir önceki sırada artırdığımı boşa alıyorum. İkinci ilmeğimi aldım, artırdığımı boşa aldım. Üçüncü ilmeğimi şişime alıyorum, artırdığım ilmeğimi boşa aldım. Dördüncü ilmeğimi şişime alıyorum, artırdığımı boşa aldım. Beşinci ilmeğimi de şişime aldım. Bakın ilmek 5 tane ilmeğimizin boyu uzadı. Burada hanımlar bu 5 ilmeğimi tekrar sol şişime alıyorum. Bu 5 ilmeğin 5'ini birlikte örüyorum. Bakın 5 ilmeğimi sol şişimden çıkarmadım. İpimi şişime doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. 5 ilmeğimi bıraktım. 5 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttık. Aradaki 2 ters ilmeğimi yine ters örüyorum. İlmek sayılarında azalma oldu ama bir sonraki sırada ilmekleri geri toplayacağız. 5'er ilmek olacak. Tekrar 5 ilmeğimi açacağım. Bakın. Aradaki artırdığım ilmekleri boşa alıyorum. 5 ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Bakın. Artırdığım ilmeği boşa aldım. 5. ilmeğimi de şişime taktım. Bu 5 ilmeğimin 5'ini birlikte örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Aynı 5 ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkartıyorum. Aradaki 2 ters ilmeğim ters örülüyor. Şu birinci tersim. Şu da ikinci tersim. Şimdi diğer modelimi yapacağım. Bakın 5 tane ilmeğimi şişime alıyorum. Artırdığım ilmeklerimi boşa çıkartıyorum. Şöyle. Şu dördüncü. Şu da 5. ilmeğim. Bakın 5 tane uzun ilmeğim oldu. Sonra bu 5 ilmeğin 5'ini birlikte örüyorum. Bir tane artırdım. Aynı 5 ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarttım ve bu 5 ilmeğimi sol şişimden bırakıyorum. Aradaki 2 tersimi ters ördüm. Şimdi 4. modeli de aynı şekilde yapacağız. Artırdığım ilmeklerimi boşa alıyorum. 5 ilmeğimi şişime takıyorum. Şöyle şu 5. ilmeğim. Bu 5 ilmeğin 5'ini birlikte örüyorum. Artırma yaptım. Aynı 5 ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarttım. Hemen sondaki ters ilmeğimi ters örüyorum. Tabanımızı düz olarak örelim ve gelelim. Tabanımızı ördüm ve geldim hanımlar, tekrar ön yüzdeyiz. Modelimizin de 4. ve sonuncu sırasını yapacağız. Yine kenardaki ters ilmeğimi ters örüyorum.
Bakın burada 3 tane ilmeğim vardı. Bu 3 ilmeğimin başına ve sonuna artırma yapacağım. İpimi şişime doluyorum. 3 ilmeğimi sırasıyla düz örüyorum. 1, 2, 3. Bakın bir tane daha doladım. Yani artırmamı yaptım. Aradaki 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. Tekrardan burada 5'er ilmeğimiz oldu. Bakın yeniden diğer modelime geldim. Artırmamı yapıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Yine artırmamı yaptım. Aradaki 2 tersimi ters örüyorum. İkinci şişimden devam edeceğim. İkinci ters ilmeğim ikinci şişimdeydi. Bunu da ters ördüm. Bakın diğer modelimi yapacağım. Artırma yapıyorum. Bu 3 ilmeğimi düz örüyorum. Yeniden artırma yapıyorum. Aradaki 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. Sonuncu modelimi yapacağım. Artırdım. 3 ilmeğimi düz örüyorum. Artırdım. Son kenar ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar ilmek sayılarımız hanımlar bu aşamada yerli yerine oturdu. 5'er tane ilmeğimiz oldu modelli taraflarda. Modelimiz bu kadardı. Şimdi tabanımızı örelim ve gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. İlk modelimiz bitti. Şimdi ikinci modelimizi birlikte yapacağız. İlk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapıyoruz hanımlar. Kenarda bir ilmek tersimiz var. Ters örüyoruz. Aralara 5 ilmek düz öreceğiz. Hanımlar bu düz ilmeklerimi örerken bakın burada ajur yaptığım ilmeğimi bu şekilde gördüğüm gibi bu şekilde örmeyeceğim. Bu şekilde örünce kenarda büyük bir delik görüntü oluşuyor. Bu ilmeğimin yönünü şu şekilde çeviriyorum hanımlar. Bakın ters gibi. İlk ajurumun yönünü çevirerek örüyorum. Bakın buradaki delik boyutu daha küçülüyor. Aradaki yine 3 ilmeğimi normal örüyorum. Diğer ajurumu hanımlar gördüğüm gibi örüyorum. Sadece ilk ajurumuzu örerken ilmeğin yönünü çevirip örüyoruz. Bakın 5 tane düzümü ördüm. 2 ters. Yeniden 5 düz öreceğim. İlk ajurumun yönünü bakın ilmeğimin yönünü şöyle çeviriyorum. Bu şekilde örüyorum. Diğer ilmeklerimi normal düz örüyorum. İkinci ajurumu normal ördüm. Aralardaki 2 tersimi ters örüyorum. 5 düz 2 ters olacak şekilde hanımlar bu sıramızda ilmeklerimizi örüyoruz. İkinci tersimi de ördüm. Yeniden ilk ajurumun yönünü çevirerek ördüm. 5 düz 2 tane ters. Tekrardan ilk ajurumun yönünü çevirerek örüyorum. 5 düz. Son kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. İkinci modelimizin ilk sırasını tamamladık. Şimdi hanımlar patiğimizin tabanını düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm. İkinci modelimizin ikinci sırasını yapacağız. Yine kenardaki bir tersimi ters örüyorum. Aralarda 5 ilmek düzüm vardı. Şimdi bir ilk düzümü ördüm, artırdım. İkinci düzümü ördüm, artırdım. Üçüncü düzümü ördüm, artırdım. Dördüncü düz ilmeğimi ördüm, artırdım ve 5. düz ilmeğimi örüyorum. Arada 2 tane tersim var. Düz ilmeklerimizin arasına artırma yapacağız hanımlar. İlk düz ilmeğimi örüyorum, artırıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm, artırdım. Üçüncüyü ördüm, artırdım. Dördüncüyü ördüm, artırdım. 5. ilmeğimi düz ördüm. Aradaki 2 tersim ters örülüyor. İkinci şişimden devam edeceğim. İkinci ters ilmeğimi buraya örüyorum. Yeniden 5 düz ilmeğim var. İlkini örüyorum, artırıyorum. İkinciyi ördüm, artırdım. Üçüncüyü ördüm, artırdım. Dördüncüyü ördüm, artırdım. 5.'yi örüyorum. Arada 2 tane tersim var. Sonuncu modelimi yapacağım. Bir düz ördüm, artırdım. İkinci düz ilmeğimi örüyorum, artırıyorum. Üçüncüyü ördüm, artırdım. Dördüncüyü ördüm, artırdım. 5.'yi örüyorum. Son kenardaki ilmeğimi de ters olarak örüyorum. İkinci sırayı tamamladık. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm. Ön yüzdeyim. İkinci modelimizin 3. sırasını yapacağız. Öncelikle kenardaki bir tersimi ters örüyorum. Bu sırada bir önceki sırada artırdığım ilmeklerimi boşa alıyorum. 5 düz ilmeğimi sağ şişime takıyorum. Şöyle bakın 5 tane uzunca ilmeğim oldu burada. İlmek boylarımız uzadı. Şimdi bu 5 ilmeğimin 5'ini birlikte örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Aynı 5 ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkartıyorum. Yani 5 ilmeğin içinden hanımlar 5 tane ilmek çıkartıyoruz. Yani şeklimiz böyle. Aralarda 2'şer tane ters ilmeğimiz var. Ters ilmekleri ters örüyoruz. Şimdi ikinci modelimi yapacağım.
Yine 5 ilmeğimi boşaltıyorum bakın. Boşaltıyorum derken aralardaki şu ajur olan ilmeklerimi, artırdığım ilmeklerimi boşa alıyorum. Bakın burada da 5 tane uzunca ilmeğim oldu. Hanımlar bu 5 ilmeğimi şöyle 5'ini birlikte örüyorum. Artırma yapıyorum. Aynı 5 ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkartıyorum. Toplam 3 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde. Hemen yanında bir tane tersim var. Ters ördüm. Bakın şeklimiz böyle hanımlar. Modelimiz kendini bakın şöyle ördükçe gösteriyor. Diğer şişime geçiyorum hemen. İlk ilmeğimi ters ördüm. Tekrardan şu ajurlu ilmeklerimi boşaltıyorum. 5 ilmeğimi sağ şişime alıyorum sırasıyla. Bakın 5 tane uzun ilmeğim oldu. 5'ini birlikte alıyorum. 5'ini birden ördüm. İpimi şişime doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. 5 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. Arada 2 tane tersim var. 4. modelimi yapacağım. Yine bu artırdığım ilmeklerimi boşa alıyorum. Burada 5 tane uzun ilmeğim oldu. Bu 5 ilmeğimin 5'ini birlikte ördüm. Artırma yaptım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Kenardaki bir tersimi yine ters ördüm. Şimdi tabanımızı örelim ve gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm geldim ve ikinci modelimizin 4. ve sonuncu sırasını yapacağız. Yine kenardaki bir tersimi ters örüyorum. Buralarda 5 ilmeğim vardı, 3 ilmek kalmıştı. Artırma yapıyorum. 3 ilmeğimi örüyorum. Tekrar artırma yapıyorum. Aralardaki 3'er ilmeğimi sağına ve soluna artırma yapıyoruz. Aradaki 2 tersimi ters örüyorum. İkinci modeli de yine aynı şekilde yapıyorum. Bakın artırma yaptım. 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar artırmamı yaptım. Aralardaki 2 ters ilmeğimizi yine ters örüyoruz. İşte hanımlar bakın ikinci modelimizin son sırası böyle devam ediyor. Bu aşamada artık bakın şeklimizde yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. İkinci şişime geçtim. Burada da yine ilk ters ilmeğimi ters örüyorum. Yeniden bakın tersinden sonra artırma yaptım. 3 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar artırma yaptım. Yanındaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Sonuncu modelimi yapacağım. Artırma yaptım. 3 ilmek düz ördüm. Artırma yaptım. Kenardaki bir ters ilmeğimi ters ördüm. Şimdi tabanımızı örelim ve gelelim hanımlar. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm ve geldim. İlk 2 modelimizi tamamladık. Şeklimiz bakın kendini gösterdi. Şimdi aynı şekilde 3. modelimizi yapacağız hanımlar. Yani ilk 2 modelin ilk sırasında ne yaptıysak 3. modelin ilk sırasında da aynı şeyi yapıyoruz. Kenardaki bir ters ilmeğimizi ters örüyoruz. Aradaki 5 ilmeğimizi düz öreceğiz. Ama ilk ajurumuzu örerken ilmeğin yönünü değiştirerek örüyorduk. Burada büyük delik bir görüntü oluşmasın diye. Sağdaki ajuru örerken ilmek değiştiriyoruz. Soldaki ajuru örerken gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. Aralardaki 2 tersi ters örüyoruz. 5 düz. Bakın ajurumun yönünü değiştirerek ördüm. 5 ilmek düz. 2 ilmek ters. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu ikinci ters ilmeğim. 5 tane düz öreceğim. Yine ilk ajurumun yönünü değiştirdim. 2 tane ters örüyorum. Tekrar 5 tane düz. Sonda bir tane kenar ilmeğim kaldı. Bunu da ters örüyorum. 3. modelimizin ilk sırasında yaptık. Sonraki sırada 2. sıra 3, 4 diye devam edecek. Her 4 sırada bir aynı modeli tekrar kuracağız hanımlar. Modelimiz bundan ibaret. Ben bu modelden toplamda patiğimin ön bölümünü hanımlar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yaptım hanımlar. 8 tane model yaptım. Bu benim elimin ölçülerine göre tam geldi. Sizler bu aşamada patiğinizi alın. Manken ayağınız olmayabilir. Ayağınıza ölçün, deneyin. Bileğinize kadar örmeniz gerekiyor hanımlar. Hani bu şekilde ölçü alarak yapın. Hani, bu ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Büyük oldu, küçük oldu gibi bir sorun da yaşamazsınız. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön bölümünü tamamlayalım gelelim. Sonra boğaz kısmını birlikte yapacağız. Evet hanımlar, ben toplamda 8 tane modelimi yaptım ve geldim. 8. modelimin 4. sırasını ördüm en son. Şimdi bilek bölümüne geçeceğiz. Fakat bilek bölümüne hazırlık için bir sıra 4 içindeki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Hepsini bakın ters ilmeğimi düz örüyorum. Sadece bu yine ilk ajurumun yönünü değiştirerek örüyorum. Büyük bir delik görüntü oluşmasın diye. Bakın diğerlerinin hepsini
Yine düz olarak örüyorum. Ters ilmeklerimi de yine düz örüyorum. Sadece ilk ajurlu ilmeğimin yönünü değiştirerek örüyorum. Hepsini düz öreceğiz hanımlar bu şekilde. Diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Yine bu ilk ajurumun yönünü değiştirdim. Soldaki ajurumun yönünü değiştirmeme gerek yok. Yine aralardaki iki tersim düz. Bu şekilde hanımlar bir sıra derken 4 şişimizde de aynı işlemi tekrar edeceğiz. Sonra bilek bölümünü yapacağız. Tabanımıza geldim hanımlar. Yine tabanımdaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Şu anda tabanımızı örüyoruz. Diğer şişime geçtim. Buradaki 14 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Hanımlar ben haroşalı boğaz yaptım ama sizler normal bilek ayrımı yaparak normal patik tarzı da yapabilirsiniz. Bu tamamen isteğinize bağlı değişebilir. Evet, şimdi ön yüzeyiz hanımlar. Haroşalı boğazımı şöyle yapacağım. Öncelikle ilk şişimdeki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İlk şişimdeki ilmeklerimi düz örüyorum. Hepsini ördüm. İkinci şişime geldim. Haroşalı boğazımızı yapabilmek için hanımlar ikinci şişime geldiğimde şöyle çeviriyorum. Bakın ikinci şişime 7 tane ilmek atacağım. 7 ilmek. Şu birinci ilmeğim. Haroşalı boğazım için ilmek atıyorum. İkinci ilmeğim. 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmeğimi attım. Şimdi bu 7 ilmek üzerinden haroşalarımızı yapacağız hanımlar. 7 ilmek attık. İlk 6'sını haroşa için kullanacağız. 7.'yi de kesim için kullanacağız. Hanımlar ben haroşa örgüyü örgümün hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşalarınızı yapabilirsiniz. İlk ilmeğimi şöyle örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Şu üçüncü ilmeğim. Dördüncü ilmeğim. 5, 6. 7 ilmek atmıştım. 6'sını normal haroşa olarak ördüm. 7. ilmeği örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Bu şekilde kesme işlemi yapacağız hanımlar. Şişimizde tekrar 14 ilmek kalacak. Zaten 14 ilmeğimiz vardı. 7 ilmek daha attık. 21 ilmeğimiz oldu. Tekrar 14 ilmek kalana kadar bu şekilde kesim yapacağız. Bakın ön yüzde 6 ilmek ördüm. 7. de kesim yaptım. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. İpim benden tarafta, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer 6 ilmeğimi haroşa olduğu için düz olarak örüyorum. Haroşalı boğazımız böyle yapılıyor hanımlar. Ön yüzde kesim yapıyoruz. Şimdi geri döndük, tekrar ön yüzdeyiz. Yine ilk 6 ilmeğimi öreceğim. 7.'yi örerken kesim yapacağım. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6. 7. ilmeğime geldim. Bunu örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. İkinci kez kesimimizi yaptık. Kesimden sonra yine geri dönüyorum. İpim benden tarafta, kesim yaptım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Kalan 6 ilmeğim haroşa olduğu için düz olarak örüyorum. Yeniden geri döndük. Ön yüzdeyiz. Aynı işleme devam edeceğiz hanımlar. İlk 6 ilmeğimizi öreceğiz. 7.'yi örerken kesim yapacağız. 5, 6. ilmeğim. 7.'yi örerken kesimimi yapıyorum. Bu şekilde. Hemen geri döndüm. Kesim yaptığım ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerim haroşa olarak örülüyor. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Yine ilk 6 ilmeğimi öreceğim. 7.'yi örerken de kesimimi yapacağım. 6 ilmek ördüm. 7.'yi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. Kesim işlemi yapıyorum. Tekrar geri döndüm. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın yine geri döndüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Kesmelere devam edeceğiz. Şişimizde 14 ilmek kalana kadar hanımlar bu işlemi yapacağız. Kesim işlemini yapacağız. Tekrar 6 ilmeğimi örüyorum. 5, 6. 7. de öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Tekrar geri döndüm. Yine ipim benden tarafta, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenardaki 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yeniden geri döndüm. Ön yüzdeyiz. İlk 6 ilmeğimi örüyorum.
7. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek aldım. İkisini keserek örüyorum. Bakın 7 ilmek burada var. Şişimizde de hanımlar 8 ilmek, 15 ilmeğimiz var. Bir ilmek daha keseceğiz. 14 kalacak. Tekrar geri döndüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Yine ilk 6 ilmeğimi öreceğim. 7. de kesim yapacağım. Şu 2. ilmeğim 3, 4, 5, 6. 7. ilmeğimi örerken şişimden de ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. 7 ilmek burada var. 7 ilmek de şişimizde kaldı. Bakın hanımlar. Sol taraftaki haroşalı boğazımızı yaptık. Şişimizde 14 ilmek kaldı. Kesecek ilmek kalmadığı için diğer ilmeklerimi de hanımlar bakın ön yüzdeyim. Düz olarak örmeye devam ediyorum. Patiğimin arka bölümünde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapıyoruz hanımlar. Tabanıma geldim. Tabanımdaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Bu şekilde diğer bilek bölümünde yapacağız. Haroşalı boğazımızı da yapacağız hanımlar. Bir diğer şişime geldim. Hanımlar patiğimin arka bölümünü örerken düz ilmeklerimi şöyle örüyorum. Şişim üstte, ipim altta. Şiş üstte, ip altta. Ön bölümü örerken şöyle yapıyordum. Şişim altta, ipim üstte, böyle alıyordum. Ama arkaları örerken bu şekilde alıyorum. Sebebi şu. Arka bölümde hanımlar arka yüzde ilmeklerimi örerken ilmek yönü bu şekilde örünce düzgün düşüyor. Hani ters ilmeklerimi kolay örebiliyorum. Hani sebebi bundan. Siz nasıl rahat örebiliyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Ben kendi örgü tekniğimi burada size anlatmak istedim sadece. Tekrar son şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine ön yüzdeyim. Düz olarak öreceğim. Şimdi sağ taraftaki haroşalı boğazımızı yapacağız hanımlar. İlmeklerimizi bitirelim. Başlayacağız hemen. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Hanımlar bu sol tarafa yaparken 7 ilmek atmıştık. Şişimizi öyle yapmıştık. Şimdi buraya da 7 ilmek atıp sonradan dikilebilir. Fakat dikişle falan uğraşmayalım diye ben 7 ilmek attığımız yerden 7 ilmek çıkaracağım. Şöyle ilk ilmeğimi şu aradan çıkarıyorum. Bakın burada model bütünlüğü sağlansın diye. Bir ilmek çıkarttım. Sırasıyla başlangıç yerlerine girerek ilmek çıkartıyoruz. 2 oldu ilmeğim. 3, 4, 5, 6 ve bakın son kenar ilmek yerim üstte tepede. Buraya da girerek şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. 7 ilmek attığım yerden 7 ilmek çıkarttım hanımlar. Dikişe falan da gerek kalmadı tam ortadan. Şimdi geri dönüyoruz. Hanımlar bu sol kenarı yaparken ön yüze kesim yapmıştık. Sağ kenarda da kesim yerlerimiz düzgün düşsün diye tersten kesim yapacağız. Yine ilk 6 ilmeği öreceğiz. 7. de kesim yapacağız. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2. ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6. İlk 6 haroşa ilmeğimi düz ördüm. 7. ilmeğimi örerken bakın ipi kendime doğru alıyorum. 7. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini tersten keserek örüyorum. Arka yüzde tersten kesim yaparak örüyoruz. Kesimden sonra tekrar geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer 6 ilmeğimi haroşa yani düz olarak örüyorum. Sağ kenarda da tersten kesim yapıyoruz hanımlar. Geri döndük yine arka yüzdeyiz. İlk 6 ilmeğimi öreceğim. 7.'yi örerken öndeki 2 ilmeğimi tersten keseceğim. Bakın 6 ilmeğimi ördüm. 7.'ye geldim. Hemen şu ilmeğimin yönü düzgün düşmediği için düzeltiyorum hanımlar. 7. ilmeğimle şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini tersten keserek örüyorum. Kesimden sonra geri döndüm yine. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi haroşa yani düz olarak örüyorum. Geri döndüm. Yine bu şişte de hanımlar 14 ilmek kalana kadar bu şekilde kesimlerimize devam ediyoruz. Yine 6 ilmek ördüm. 7. de bakın ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Şişimden de bir ilmek alıp ikisini keserek örüyorum. 14 ilmeğim kalana kadar bu şekilde haroşalı boğazım için kesimlerime devam edeceğim. Yeniden geri dönüyorum. Kesimlerime devam edeceğim çünkü. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 6 ilmeğimi öreceğim. Şu 6. ilmeğim. 7.'yi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini tersten kesiyorum. Geri döndüm. Yine kesim yaptığım ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Yine arka yüzdeyiz hanımlar. Aynı şekilde kesimlere devam edeceğiz. Ta ki şişimizde 14 ilmek kalana kadar.
7. ilmeğimde bakın yine kesimimi yapıyorum tersten. Yeniden geri döndüm. Kesim yaptığım ilmeğimi örmeden alıyorum ön yüzde. Sıra sonuna kadar diğer ilmeklerimi ördüm. Yeniden geri dönüyorum. Yine arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi ördüm. 7. de bakın hemen şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. Burada 7 ilmeğimiz var. Şişimize baktık 8 ilmek kalmış. Demek ki bir ilmek daha keseceğiz hanımlar. Geri döndüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Yani haroşa. Tekrar geri döndüm. Son kez kesimimizi yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. 7. ilmeğime gelince şişimden de ilmek alıyorum. Tersten kesiyorum. 7 ilmek burada var. 7 ilmek de şişimde kaldı. 14 ilmek. Artık hanımlar kesilecek ilmeğimiz kalmadı. 14 ilmeğimiz kaldı. Geri dönmeyeceğim artık. Devamında gelen ilmeklerimi de ters olarak öreceğim. Patiğimizde haroşalı boğazımızı tamamladık hanımlar. Yine tabanımdaki şişime geldim. Ters örmeye devam edeceğim. Ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz hanımlar. Haroşalı boğazımız için 7 ilmek atmıştık şişimize. 7 ilmeğin 6'sını haroşa olarak kullandık. 7. ilmeğimizi de kesim için kullanmıştık. 6 haroşa öreceğiz kenarlara. 6'şer tane haroşamız var. Diğer ilmekleri de ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde örüyoruz. Yine ilmeklerimi ters örmeye devam ediyorum. Son şişime geldim. Yine burada da ilmeklerimi ters öreceğim. Sadece kenardaki son 6 ilmeğim haroşa olduğu için son 6 ilmeğimi düz öreceğim hanımlar. Bakın burada son 6 ilmeğim kaldı. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Bilek ayrımına geldim. Bilek ayrımından sonra geri döneceğiz. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Bakın haroşalı boğazımızı bu şekilde tamamladık. Hanımlar patiğin arka bölümünde artık böyle fazla şişlerle uğraşmaya da gerek yok. Patiğin arkasını 3 şiş ile devam edebiliriz. Bunu da şöyle yapacağız. Hemen onu da göstereyim sizlere. Öncelikle ilmeklerimi yine ön yüzdeyim. Alt haroşamı düz örüyorum. Diğer ilmeklerimi de ön yüzde olduğum için yine düz örmeye devam ediyorum. Bu ikinci şişimdeki 14 ilmeğimi de yine aynı şişimle öreceğim hanımlar. 2 şişteki ilmeğimi tek şişte toplayacağım. Şiş sayılarımız azalınca örmek daha kolay olacak. Bakın bu şekilde 2 şişteki ilmekleri tek şişte topladım. Diğer 2 şişteki ilmeklerimi de yine tek şişte toplayacağım. Şiş sayılarımız böylece azalmış olacak. Ve bu şişimi de bırakıyorum. Diğer şişteki ilmeklerimi de aynı şişim ile örüyorum. Son 6 ilmeğime geldim haroşalarıma. Bunları da yine düz olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Bakın patiğimizin arkası böyle devam edecek. Bu şekilde ilerleyecek hanımlar. Ben bu patiğimin arkasına ne kadar ördüm? Hemen onu da söylemek istiyorum. Bu orta haroşa yaptığımız yerden itibaren arkaya kadar sayınca toplamda 17 diş 17 sıra haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre tam geldi. Bakın şu tam orta yerden sayıyoruz. Haroşayı yaptığım yer burası. Kaç haroşam olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada 7 diş haroşam olmuş. 10 diş haroşa daha olacak kadar patiğimin arka bölümünü öreceğim hanımlar. Sonra topuğa geçeceğim. Sizler bu aşamada yine patiğinizi ayağınıza giyin hanımlar. Zaten ördükçe bu bölüm biraz açılacak, birkaç sıra ördükten sonra ayağınıza giyin. Bu arka bölümünü topuğunuzun bu kenarına kadar örmeniz gerekiyor. Hani bu şekilde örün hanımlar, patiğiniz ayağınıza tam olsun. Şimdi hep birlikte patiğimizin arkasını tamamlayalım, gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü tamamladım ve geldim. Şimdi topuk kesimini yapacağız. Bu aşamada hanımlar şöyle ön yüzden baktığımız anda bu sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerin hepsini de sağ şişime taktım. İlmek ayırma sebebim de şu: topuk kesiminde ikide bir ilmekleri saymayalım, bana kolaylık sağlasın diye. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Topuk bölümünde kenardaki 6 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak örüyoruz hanımlar. Model bütünlüğü sağlansın diye. 6 haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 6 haroşamı örmüştüm. 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Burada da 24. ilmeğimizi örerken kesimimizi yaptık. Topuğumuz için orta kısma bakıyoruz. Burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilerek eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz hanımlar. Bakın arka yüzdeyiz. Kesim yapmış olduğum bu ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 6 ilmeğim haroşa olduğu için 6 ilmeğimi düz öreceğim. Şu anda ilmeklerimi sırasıyla ters olarak örüyorum. Bakın son 6 ilmeğime geldim. Buralar haroşa. Haroşalarımı düz örüyorum. Geri dönüyoruz hanımlar. Yine bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24.'yü örerken kesimimizi yapacağız. 6 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmeğimi örerken öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. Geri döneceğiz hanımlar şimdi. Kesim yaptıktan sonra arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar kesim yapmalara devam edeceğiz. İlk 23 ilmeği örüp 24. örerken de kesimimizi yapacağız. Bir önceki sırada bu arada 6-7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda bir ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Hanımlar biz bu kesme işlemine buradaki 6 ilmeğimiz birer birer eksilip bitene kadar devam edeceğiz. Böylece patik topuğumuzda oluşacak. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmeğimizi sizlere tarif ettiğim gibi birer birer keselim, gelelim. Sonrasında da finali birlikte yapalım. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu kestim, geldim. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Sağ şimdi de kesimlerden sonra 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için hanımlar elime tığımı aldım. Elinize uygun herhangi bir tığ ile kesiminizi yapabilirsiniz. İlk kesim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. Diğer kesimlerim de şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişimden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz. İkinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini hanımlar bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Gizli kesim oluyor bu ve her iki patiğimizin kesim yönü de aynı tarafta oluyor. Bazen yorumlarda soruluyor. Buradan da topluca merak edenlere söylemiş olayım. Bu şekilde. Şimdi kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim, gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Bakın şişlerimde son ikişer ilmeğim kaldı. Yine buradaki ilmeklerimi de alıyorum. İkinciyi ilkinin içinden geçirip tığımdakileri topladım. Son birer ilmeğim kaldı. Bunları da diğerleriyle aynı şekilde kesiyorum. Şişlerim de boşa çıktı artık. Tığımdaki iki ilmeğin ikisini birden kesiyorum. Buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip artık ipimizi kesiyoruz. Patiğimizi bitirdik hanımlar. Hemen ipimi arkaya gizleyeceğim. 5 iş patiklerinde bu oyunu seviyorum hanımlar. Başlıyoruz ve başladığımız gibi bitiriyoruz. 2'de bir ip kesmek ya da böyle ip gizlemek, ip eklemek zorunda kalmıyoruz. Çok rahat, pratik oluyor. Hemen ipimi de şöyle gizledim. Bakalım topuğumuza. Şöyle gizli kesim hanımlar, gördüğünüz gibi çok şık, tek taraflı, hoş bir görüntüsü var. Hemen bir de manken ayağıma giydireceğim. Ayağımızda görelim hanımlar patiğimizi. Çok güzeldi. Çok güzel bir model oldu hanımlar. Gerçekten yapılışı da kolay. Hani yaparken de hiç sıkılmadım. Çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Bu patiğimize bir
tam ipten başlamıştım. İpim yetti de arttı bile. Hani bazen soruluyor ip de yetiyor mu diye. İpi de göstereceğim şimdi. Bakın. Patiğimiz bu şekilde. Yanları, patiğimizin tabanı, kenarlarımız. Modelimiz böyle. Hemen kalan ipimi de göstereyim hanımlar. Bakın bir tam ipten başlamıştım. Bayağı bir de ipim arttı. Bundan bir çift patikten çıkar mı? Çıkacağını sanmıyorum. Fakat ne olur? Başka patiklerin içine renk olarak desen çiçek böcek yaparım artık. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.